Ee, Sayın Bakanımız da bahsetti. 4. sanayi devrimi, 4. endüstri devrimi, Endüstri 4.0'da deniyor. Biz buna milli teknoloji hamlesi diyoruz. Bildiğiniz gibi 1700'lü yılların sonunda buhar makinesinin İngiltere'de bulunmasıyla beraber birinci sanayi devrimi başladı. Devamında içten yanmalı motorlarla beraber, telefonun buluşuyla beraber iletişim hızlandı, kolaylaştı. Öte yandan geç saatlere kadar ışığın, lambanın buluşuyla beraber artık çalışmalara başladık. İkinci sanayi devriminde. Bildiğiniz gibi bu belki aynı zamanda şey de olabilir. Kölelikten işçiliğe dönüş de denebilir. Amerika'daki Kuzey-Güney Savaşı da buna örnek olarak verilebiliyor. Üçüncü sanayi devrimi 1980'lere geldiğimiz zaman bilgisayarların aslında 1950'lerden itibaren bilgisayarlar vardı ama onlar bir oda büyüklüğünde büyük makineler ve büyük işletmelerin kullandığı makinelerdi. 1970'lerde ülkemize ilk bu tarz makineler geldi karayollarına, Sosyal Sigortalar Kurumu'na falan. Fakat 1980'lerde hepimizin bildiği Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, Amerika'nın dahi çocukları ilk işletim sistemleri ve ilk bilgisayarları ürettiler. 1980'lerde artık bu yaygınlaşmaya başladı. Eskiden bizim sistem odalarımızda bir tane dolap varken, dolap gibi bir makine varken eksponansiyel olarak sunucularımızın sayısı arttı. Tabii ki bilişim teknoloji çağı da deniliyor 3. sanayi devrimine. Ve standartlar da ortaya çıkmaya başladı. 1980'lerde ilk bilişim standartlarının ortaya çıkışı. 90'larda ilk bilgisayarlar aşağı yukarı Türkiye'ye geldi. 91'de ilk bilgisayar laboratuvarı rahmetli Özal'ın açtığı. Günümüzde artık 4. sanayi devrimine girdik. 2000'li yıllardan itibaren hepimizin malumu nesnelerin interneti, Sayın Bakan da bahsetti. Dün bir haber okudum. 2,5 milyarmış E-Devlet'teki tıklama sayısı Türkiye'nin ve yıl sonu hedefi de 3,5 milyara doğru gidiyor dediler. Dolayısıyla 4. sanayi devrimi Endüstri 4.0'la birçok kavramla tanıştık. Bulut bilişim bunlardan biriydi 2000'li yılların başında. Yapay zeka, machine learning çok sıklıkla duyar olduk konu ki 2005 yılında ilk yüksek lisans tezlerden biri benimdir. Yapay zeka ile, genetik programlama ile alakalı. Ve çok daha yeni kavramlar da var. Metaverse, işte Zehra Hanım bahsetti. Facebook'un ismini Metaverse olarak değiştirmesi. NFT'ler çıktı mesela. Çok yeni bir kavram. Non-fungible token'lar. Artık sanat eserlerinin de ya da bu tarz şeylerin blockchain tabanlı olarak şifrelenmesi ve satılması olayı. Hani Matrix ilk çıktığında film olarak bize çok ütopik gelmişti ama artık Matrix'in içindeyiz gibi bir durum var. Her şey sanal olarak gerçekleşiyor. Metaverse dünyasının içerisinde sanal arsa satın alıyor insanlar. Sanal iş yeri kuruyor ya da sanal kendine göre bir kimlik yaratıyor. Tam bu noktada tabii fiziksel robotlar ve yazılım robotları da hayatımızın içine girdi. RPA'ler. Fakat bu 4. sanayi devriminde benzersiz zorluklarımız ülke olarak benzersiz fırsatlara dönüştü. Her ne kadar kaynak anlamında bazı sıkıntılarımız olsa da 2000'li yıllarda e-dönüşüme ülke olarak çok ciddi giriş yaptık. Özellikle finans alanında bugün baktığınızda yurt dışına gidenlerimiz bilir. Türkiye'nin finans ürünleri çok çeşitlidir. Yani mesela Avrupa'da ya da Amerika'da bu tarz çeşitli finans argümanlarını bulamazsınız. Bir diğeri mesela sağlık alanında bu dönüşümün mimarlarından Özgür Başkanım da burada ama mesela bu nasıl başladı? Hastanelerin birleştirilmesi ve devamında ortaya çıkan suistimalleri azaltmak için SSK, SGK ilk medula sistemlerini sağlıkta bilişim sistemlerini ortaya koydu. Ki bu suistimalleri en aza indirmek için. Bu benzersiz bir zorluktu bizim açımızdan ama benzersiz bir fırsata dönüştü. Bugün dünyada sağlık alanında çok önemli bir yerdedir
Türkiye. Gerçekten birçok ülkenin örnek aldığı sistemleri var. Öte yandan elektronik belge yönetim sistemleri, kültürümüzde olan onaylama içgüdüsü bizi ıslak imzalara çok ittiği için birçok yerde, birçok evrakla altını imzalarız. Bir gün hiç unutmuyorum, Devlet Malzeme Ofisi'nde daire başkanlığı yaparken bir gün genel müdürle görüşmemde genel müdürü göremedim önündeki evraklardan. DMO'da da her gün ihaleler olur ya, genel müdürde böyle evraklar var. Dedim ki üstad seni bundan kurtarayım. Ama dedim bir şartım var, eline kalem almayacağım. Kabul etti ve kamudaki ilk elektronik belge yönetim sistemlerinin birinde yine 2010'lu yıllarda Devlet Malzeme Ofisi'nde hayata geçirmiştik. İşte bir diğer benzersiz zorluğumuz da evraktır, kağıttır, kürektir. Birçok yerden kamu kurumlarıyla ya da özel sektörde olabilir muhatap olan arkadaşlarımız yaşamışlardır. Oradan şu evrak al, buradan bu evrak al, buradan bunu imzalattır falan. Öte yandan bankonun öbür tarafındaki, masanın öbür tarafındaki arkadaşımıza da çok büyük işler düşer. Yani birçok uygulama üzerinden elektronik dahi olsa bir şeyleri onaylamak zorunda kalır. İşte RPA'ler hayatımıza girdiğinde bunları da işte o benzersiz zorluğu ülkemizin yaşadığı bir diğeri de tabii kurumlar kendi arasında veri paylaşımı yapamadığı için ortak bir platformda çok fazla olmadığından bu benzersiz zorluk ülkemize az. Benzersiz bir fırsata dönüşüyor RPA'lerle beraber. Hakikaten dünyayla eş zamanlı bir şekilde bugün ana sponsorumuz onlardan biri yerli RPA'lerimiz ortaya çıkmaya başladı ve gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir örnek de vereyim. Bugün oradan da arkadaşlarımız var. İlk teşvik uygulamasını RPA'lerle yapmaya başladığımızda normalde 128 kontrol var. Yani memur arkadaşımız bir başvuruyu, teşvik başvurusunu 128 yerden kontrol ediyor. İşte geriye dönük vergi borcu var mı, işte sigorta borcu var mı, en az kaç kişi çalışıyor gibi bir dizi kontrol. Ve bir arkadaşımız akşama kadar en fazla 8 tane teşvik başvurusunu yapabiliyor ki 38 bin tane başvuru ver ve bizim projeksiyonumuzda 3,5 yılda bitiyor başvuruların cevabının verilmesi. RPA'lerle beraber bunu 4 ay gibi, 3 ay gibi, 3,5 ay gibi kısa bir sürede yaptık. Ama bir şey daha fark ettik. Daha önce verilen teşviklerin yarısında hatalı olduğunu fark ettik. Çünkü o 128 kontrolü bir hakkın arkadaşlarımızın yapamadığı insan olduğu için hatalar yaptığını gördük. O yüzden de RPA ülkemize benzersiz zorlukları aşmada bir fırsat sunuyor. Ama daha da önemlisi dünyayla eş zamanlı bir şekilde yerli RPA çözümlerimizle beraber işte milli teknoloji hamlesi dedi Sayın Bakanımız, söz söyleyeceğimiz bir noktaya geliyor. Zehra'nın bahsettiği bilişimde çok az kadın sayımız var ama kadın çalışanlarımızın evde bile yapacakları bir argüman RPA, işte RPA analisti olabilir, RPA mühendisi olabilir. Evde bile şirketlerine uzaktan destek olabilecekleri bir alan. Dolayısıyla buna yatırım yaparsak hem istihdamı arttırırız mıyız? Bunu zaten soracağız ama hem istihdamı arttırırız ki bakanımız şey dedi, robotlar arttıkça istihdam artıyor dedi, bakacağız ona. Dolayısıyla RPA'lerin çok çok önemli olduğunu ve bu etkinliğin de bu noktada farkındalık yaratma anlamında çok faydalı olacağına inanaraktan ben hızlıca sorularıma başlamak istiyorum.